Müzik yapayım mı? Dın 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 dın. Daire. Dın dın dırın dın. Ding dong. Ding dong. Merhaba, ben Gökçe. Merhaba, ben Sedat. Evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben illüstratör ve ressamım. Ben de çocuk kitabı yazarı ve çizeriyim. Aynı zamanda seramik yapıyorum. İkimiz de aslında çocuk kitabı resimliyoruz. Evimiz Fener yolunda, Kadıköy'de. Özellikle bu tarafı seçtik aslında. Bize birazcık daha trafiği iyi geliyor. İşte sokakta istediğimiz, benim her zaman söyleyeyim, yufkacım var, kargoya yakınız. Ya daha doğrusu evlenirken şöyle bir şartımız vardı. Bir mahalle havası olsun. Çünkü Gökçe'nin daha önce oturduğu sitede çok steril bir siteydi ve yani markete bile araçla gitmek gerekiyordu. Burada böyle her yere yürüyerek gidebiliyoruz. Manavımız var, işte nalburumuz var, fırın, kasap, işte pastane, işte gerçekten yürüme mesafesinde ne ararsak var. Bu sebepten hem bize daha sıcak geliyor hem de daha mahalle yaşamında yaşamak ve parklara yakın olması bize çok rahatlatıyor aslında. Sürekli evde olduğumuz için arada çıkıp hava almamızı sağlıyor. Salona gelirsek, salonda da yani zaten göreceksiniz çok böyle ciddi bir tasarım ev gibi düşünmedik burayı. Yani böyle çok steril olsun istemedik. Aslında sıcak olsun istedik genel anlamda. Arkadaşlarımızın genel yorumu bu kadar eşyayla zaten steril yapamazsınız. Çünkü yani ben çok demiyorum aslında ama daha sıcak geldiği için sanıyorum. İşte bir yerde kitaplar var, iki tarafta kitaplar, işte bazı yer, biraz bitkiler, biraz objeler derken sanıyorum biraz eşyalıyız. Biz her parçayı işte tek tek ayrı ayrı yerlerden alıp birleştirmeyi seven insanlarız. Ailelerimiz bu konuya bayağı garipsemişlerdi ilk aşamada. Çünkü biz her şeyi tek aldık. Yani şu anda zaten o kadar aslında garip, size belki garip gelmeyebilir. Yani çünkü belki hepimiz artık böyle alıyoruz. Ama hani bir takım almak yerine koltuğu tek aldık, işte berjeri tek aldık, onu tek aldık, bunu tek aldık. Böyle annelerimiz, babalarımız böyle şey yapıyorlardı. Hani nasıl bunlar acaba beraber birleşecekler, nasıl eşleşecekler? Bu eve girdiğimizde evin bize verdiği imkanlar vardı. Yani mesela koyu parkeler, daha bir de kırmızıya çalan bir parkeydi. O yüzden açık renk mobilya çok uyacağını düşünmediğimiz için biraz evi tuttuktan sonra eşya bakmaya başladık. Hep gözümüz mesela evle uyumlu olabilecek eşyalar. Bir de ışık alan bir ev olduğu için biraz daha koyu mobilyalara doğru yol alabildik. Bu koltuğu özellikle gide sanırım 4 kere falan gittik Modoko'da. Bir yerde bulduk. Diğer koltukları da Mudo'dan aldık. Pufumuzu Yargıcı'dan aldık. Ya bu aslında zigon tarzı bir sehpaydı. Yani çok dar uzun bunun neredeyse yarı ölçüsünde bir sehpaydı. Biz bunu büyütebilir miyiz diye biraz zorladık. Fakat büyütünce de bu böyle keşkül gibi sallanmaya başladı. Sonra altına işte ek parçalar falan koyuldu. Ben endüstri tasarımı okudum üniversitede. Onunla alakalı bir iş yapmıyorum ama en azından böyle teknik resim falan çizebildiğim için birçok parçanın çizimini yapıp marangoza biz anlattık diyebilirim. Kitap almayı seviyoruz, özellikle çocuk kitaplarını.
Dolayısıyla bir tarafı çocuk kitabı yaptık, diğer tarafı sanat kitapları yapmak istedik. Bunların ikisinin bu şekilde bir simetri olması da açıkçası ben salonda güzel gözüktüğünü. Hem de hacimden kazanmış olduk çünkü çok sayıda çok ağır kitaplar. Salonun bu bölümünde aslında sadece yemek bölümü olarak biz ele almadık. O yüzden bu masayı hem daha uygun fiyatlı olsun diye masif pan tercih ettik. Çünkü bir yandan da atölye masası olarak kullanıyoruz. Yani üzerinde çalışıyoruz. Hatta bazen pimpon oynuyoruz. İşte genişçe olduğundan arkadaşlarımız geldiğinde yemekler yiyebiliyoruz. Dudullu'da mobilyacılar sitesinde bu sandalyeleri bulduk. Böyle birazcık bambu gibi, birazcık da tonet gibi. O yüzden bunları çok sevdik. Arkada da böyle bir hazeran gibi hasır örgüleri var. Ve ilk seçtiğimiz parçalardan biri halımız. İran halısı. Kapalı Çarşı'dan teyzem ve büyük halamın bize evlilik hediyesi. Daha böyle ömürlük bir parça aslında. Göbekli halılardan çok hoşlanmıyorduk. Yani göbek desenli halılardan. Bunda böyle daha bir patern gibi daha böyle yayılan bir deseni var. Çok fazla çocuk kitabı resimlerimiz için elimizde kalan fazlaları köy okullarına göndermeye çalışıyoruz. Fakat bir iki tane kopyayı da elimizde tutuyoruz her baskıdan. Bu sebepten dolayı bu bölümü geniş kullanmak istedik. Bizim işimizi çok güzel gören bir parça oldu. Çünkü 2 sıra kitap alabiliyor. Yani bu öndekilerin arkasında birer sıra daha kitap var. Bu da aslında benim minyatür kitap koleksiyonum. Küçük kitaplar biriktiriyorum. Babamın bana bir gün Beyoğlu'ndan birkaç tane küçük kitap getirmesiyle başladı. Kütüphaneyi bu kitaplar için özel yaptırdık. Sanki böyle büyük bir kütüphanenin küçültülmüş hali gibi gözüküyor. Bu duvarda da bizim yurt dışından, bazı sergilerden, kendi kişisel sergilerimizden, bazıları hediye, ailelerimizin fotoğrafları gibi çeşitli çerçevelerin bir arada olduğu bir duvar görebilirsiniz. Ben burayı yani bir yılda bile zaten 2 kere halihazırda değiştirdim. Çünkü arada Sedat'ın sergisinden bir şey geliyor, yine benim sergimden bir şey ekleniyor. Bazen ekle çıkarları aslında çiviyle, vidayla yapmak, her seferinde ona matkapla delmek zor bir aşama. O yüzden buradaki çerçevelerde de, içeride de, atölyede de, yatak odasında da görebileceğiniz çerçeveleri 3M'in komen cırt bantlarıyla asmayı tercih ediyorum. Yani hem söküp çıkarmasında duvarın o boyasını kaldırmamasını seviyorum. Hem rahat takılabiliyor. Dediğim gibi matkapla delme derdim olmuyor. Çerçevelerin farklı boyutlarına göre, yani ağırlıklarına göre farklı bant seçenekleri de bulunabiliyor. Dekorasyon için, dekorasyon tercih edenler ve benim gibi böyle çerçevelerin yerlerini değiştirmek isteyenler için aslında çok uygun bir ürün. Ve tabii ki duvarda iz bırakmıyor, boyayı çekmiyor. Yani sadece duvara değil, metale, seramiğe, ahşaba da kullandığınızda ve çerçeveleri yine çıkartmak istediğinizde herhangi bir iz bırakmıyor.
altındaki bölümde de daha böyle çiçeklerin olduğu ve plakların olduğu bir bölüm var. Çok fazla plak koleksiyonumuz yok. Aslında birçoğu benim kapaklarında çizdiğim plaklar. Bu mesela benim davullarını çaldığım, şu anda tabii iş dolayısıyla çalamadığım bir eskiz grubunun plağı. Eskiz grubu devam ediyor çalmaya. Ben fakat 5 yıl önce sanırım bıraktım çalmayı. Çocuklar için bazen YouTube'da ve Instagram'da videolar çekiyorum. O videolarda da arka planım olarak burayı kullanıyorum. Çok renkli ve hoş gözüktüğünü düşünüyorum. Burası da benim bireysel olarak evin en sevdiğim odası, atölyemiz. Burayı Sedat'la beraber kullanıyoruz. Sedat resim yapıyor, ben seramik yapıyorum. Yine çizimlerimizi burada yapabiliyoruz. Bu taraftaki kütüphane daha çok benim kalemlerimin olduğu. Bu kalemliği de mesela bir marangozla yine yaptırmıştık. Bu tarafta da son zamanlarda çok heyecanlanarak kurduğum bir marka var, Goho. Onun seramikleri, burada bir seramikçinin yapım aşamasını görüyorsunuz. Daha bisküviye girmemiş olanlar bisküviler ve porselenler. Yine illüstrasyon geçmişimle birleştirebileceğim bir porselen markası olsun istedim. Masayı da önce bir uzunlamasına koymuştuk ama o zaman sanki böyle bir büroya hoş geldiniz gibi oluyordu. Arka tarafta da böyle bir kütüphaneyle. O yüzden tam bu kirişin olduğu yere uzunlamasına koyduk. Hem iki tarafa bölüyor. Sedat da o tarafta tuvalini yaparken arkadan oraya işte sandalyeli daha çok uzanıp arkadan görme gibi bir opsiyonu oluyor. Bu evde de bu kiriş girintileri ya da belki niş diyebiliriz. Bunları hep kütüphane olarak değerlendirdik. Salonda da burada da. Aksi halde çünkü bunları odanın bir yerine koyduğumuzda bir çıkıntı yapıyordu. Ama şu anda dümdüz bir alanda tüm eşyalarımızı barındırabileceğimiz bir alan elde etmiş olduk. Burası da evin ufak bilgisayar odası. Ben burada daha çok
konsantre olmak istediğimde buraya kendimi kapatıyorum ve daha yoğun çalışmam gereken zamanlarda kendimi burada kapatıp daha çok eskiz yapıp ya da dijital illüstrasyon işlerimi bu odada yapıyorum. Bu oda biraz daha sanki bana şey havası veriyor. Böyle Roald Dahl'ın evinin arkasındaki konsantrasyon olduğu yazı kulübesi havası veriyor. Böyle ufak yerde, küçük mağara gibi alanda, karanlıkta çalışmayı seviyorum bir masa lambasıyla. Böyle bir köşe duvarım vardı. Burayı raf sistemiyle oldukça fazla yoğun depolama yapabileceğim bir şekilde uyguladım. Eskiden kalan işte hatıralarım, ufak tefek parçalarım varsa onları yine bu kutularda saklıyorum. İşte kalemlikler, fotoğraf malzemelerim var. Kendime minimum alanda maksimum verim alabileceğim bir depolama ve konsantrasyon alanı yaratmaya çalıştım. Burası da banyomuz. Ev sahiplerimizin hakikaten zevkli olduğunu gördüğümüz bir alan oldu. Çok güzel yenilemişler. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Dolaplar çok kullanışlı bir şekilde tasarlanmış. Villadalar burada duruyor, lavabonun altında. Benim kozmetik ürünlerim, saç kurutma makineleri, yedek havlular yine hepsi buraya dizilmiş durumda. Bir de yan tarafta küçük bir banyo var aslında. Fakat küçük banyoyu da zaten bir de ebeveyn banyosu var diye daha kullanışlı olsun da diye aynı zamanda bir kurutma ve çamaşır yıkama alanı yapmışlar. Bizim kurutma makinemiz ve çamaşır makinemiz o odada. Bunu da Ikea'dan almıştık. Bu da aslında banyolarda küvetlerin üzerine konulan bambu bir eşya. Biz onu halihazırda bölmeleri var diye yine işte diş fırçası, diş macunu gibi alternatiflerimizi koyduğumuz bir yer haline dönüştürdük. Burada da benim kozmetik ürünlerim var. Zaten az ve öz şeyler kullanmayı tercih ediyorum. Burası da yatak odamız. Burası normalde 2 odaymış. Tek odaya çevrilmiş. O yüzden burası da bir tık küçük bir salon gibi yani. Oldukça evet. Biz o artı bir bölümünü giyinme odası yapmayı tercih ettik. Bir yatak başı hep arıyorduk aslında ama ya pirinç olsun istedik ya da bambu olsun istedik. Öyle hani tekstil gibi olanları çok tercih etmedik. Sonra bu tasarımı bulduk ve odaya da çok yakışacağını düşündük. Geri kalan renklerle de uyumlu olacaktı ama aynı zamanda da bir farklı bir doku ve hava da katacaktı. Yan tarafına da bu kırmızı komodinleri koymayı tercih ettik ki o da bir renk versin. Kulplarını da yine kendimiz değiştirdik. Normalde bunlar Ikea komodinler. Ya bunlar şöyleydi. Bu benim evlenmeden önceki yatağımdı zaten. Ve komodin bir taneydi. Ve Ikea bu rengi üretmeyi durdurmuştu. Evet. Biz de bulamadık hiçbir yerden bu rengi. Hatta bayağı bir bu komodin arayışına girmiştik. Sonra işte başka bir çizer arkadaşımız Ethem'de aynı komodini bulup bayağı komodin üstüne çöktük diyebilirim. Evet. Ona başka bir komodin alıp biz bu komodini aldık ve ikilemiş olduk bu şekilde. Ben genç yaştan ya da çocuk yaştan beri şapkayı çok seviyorum.
bunları günlük kullandığım için sürekli bir dolap içinden ya da bir üst üste yığından almak zor olduğu için burada böyle bir pratik duvar rafı sistemi kullandık. Şurada da bir kapı var. O kapı da aslında ebeveyn banyosu. Fakat biz içerideki banyoyla şu anda yetindiğimiz için orayı kedimiz Kaşık'a tahsis ettik. Hem bazı işte çamaşır asma teli ya da işte bazı böyle küçük ardiye gibi kullanılan yeri orası yaptık. Burası da yatak odamızın giyinme bölümü. Bu taraf benim, bu taraf Sedat'ın olacak şekilde planladık. Bu puf benim aile evimdeydi aslında. Daha modern bir tasarımı vardı fakat kumaşını değiştirmemiz gerekiyordu. Üzerine başka bir kumaş bulduk. Altına da 4 tane başka bir ayak aldık. Daha eski durabilecek gibi. Burası kendi halinde aslında zaten bir giyinme alanı olduğu için de kapak tercih etmedik. Açığın tabii dağınık görünme gibi bir dezavantajı olabiliyor bazen. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Burası evin mutfağı. Mutfağın en büyük avantajı eve geldiğimizde yapılı olmasıydı. Çok ışık alan bir mutfak. Ayrıca açık tonlarda bir mutfak. Genel olarak biz çok fazla buraya dokunuş yapmadık diyebilirim. Tek dokunuşumuz kulpları değiştirmek oldu. Dolap kapak kulplarını. Oldukça ferah bir etki yaratıyor. Tezgah alanı çok geniş. Yekpare bir tezgah. Masayla birleşiyor. Kombiyi ve işte sebzeleri, pirinçleri, makarnaları depolayabileceğimiz bir kapı ve bir küçük bir odası var. Ayrıca bu depolama ve ardiye bölümünün hemen yanında bir priz çektirdik buraya. Çünkü Dyson burada konumlanmasını istedik. Evin çok merkezi oluyor burası ve çok pratik oluyor buraya ulaşması. Biz V8'i tercih ettik. Ev çok büyük bir ev değil. Yani hani daha büyük bir makineye ihtiyaç duymadık. Bu gayet bizim için çok yeterli oluyor. Bu Dyson V8'in özellikle toz alma aparatı bizim çok işimizi görüyor. Evde çok fazla ufak obje olduğu için aralardaki tozları, hani mobilyaları ve yüzeyleri çizmeden alabiliyor. Fırçası çok yumuşak olduğu için narin alanları süpürmemizde ve oraların çizilmemesinde bize çok faydalı oluyor. Burası da evin antresi. Burada genellikle zaten çok fazla bir etkimiz olmadı. Bir ayakkabılık ve bank kısmımız var. Bir de bir daha nostaljik bir komodinimiz var girişte. Böyle anahtarlarımızı ve ıvır zıvırımızı koyduğumuz. Bizim evimiz bu kadar. Misafir olduğunuz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.